Uzun zamandan beri merak ettiğim ve namını çok duymuş olduğum bir anime vardı. Ki halen daha var. Bu nasıl bir cümle lan? İsmi Berserk. Bu animeyi bilmeyeniz yoktur. Yani benim gibi değilsiniz biliyorsunuz. Çünkü ben izlemedim. Tamam biliyorum. Yani vakit bulduğumda izlemeye çalışacağım. Şu gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani manga panellerine baktığımda ve animesini gördüğümde o kadar güzel bir çizim stili var ki. Yani yuh diyorum, ulan bu nasıl ne güzel bir şeydir ya diyorum her seferinde. Ama her seferinde unutuyorum tabii. Ve bununla birlikte bir challenge başlatmak istedim arkadaşlar kendi açımdan. 1 saat içerisinde yapmış olduğum bir animasyonla 48 saat içerisinde yapmış olduğum bir animasyonu karşılaştıracağız arkadaşlar. Ve bunların ikisi de Berserk animasyonu olacak. Ki diyebilirsiniz, sen Berserk'i bilmiyorsun, nasıl çizeceksin? Yani konusunu vesaire bilmiyorsun. Kafamdan uyduracağım. Yani belli başlı şeyler, hani karakter geliyor ya da böyle sinirlenmiş falan. Çünkü o kadar ayrıntısını bilmediğim için, hikayesinin ayrıntısını bilmediğim için hikaye tabanlı bir şey değil de daha çok temel olan şeylerden ilerleyeceğim. Hani karakter yürür ve ilerler falan gibi. Ve evet, başlayalım. İlk başta 1 saatlik animasyonla başlayacağız. 3, 2, 1. Şimdi gerçekten ne yapacağım hakkında en ufak fikrim yok ya. Yani gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şöyle yapsam. Gerçekten berbat gidiyor. Bu ne ya? Bu ne bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Uf. 20 dakika geçti mi? Gerçekten berbat gidiyor ya. Zaman da çok hızlı akıyor. Ve bitti. Yaklaşık 1 dakika kala bitirmiş bulundum. Şimdi 1 saat içerisinde yapmış olduğum Berserk animasyonuna bir bakalım. Yani gerçekten berbat oldu. Renklendirme falan hiç yapamadım. Taslağının birazını yapabildim ve gerçekten çok kötü oldu. Yani beklediğim kötüydü zaten ama çok daha kötüsü oldu. Buradan anlıyorum ki kendimi geliştirmeye devam etmem lazım. Buradan da bir ders çıkarmış bulunmuş oldum. Şimdi geldi sırada 48 saatlik animasyona. Bu animasyonda vaktim olduğu için aşamalı bir şekilde ilerleyeceğim. İlk başta storyboard ayarlayacağız arkadaşlar. Storyboard'u yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ve evet, storyboard aşaması bitti. Şimdi sırada animasyon aşamasına geçme zamanı. Ve evet, kat 1'de Guts uzaktan bakıyor ve hafiften kamera ona zoom yapıyor. Bu sahnede Guts'ı çizdim ve arkasındaki pelerini hareketlendirdim. Zaten bu sahnede Guts küçük gözükeceği için sadece pelerinin hareketli olması yeterli olacaktır. Ve sırada Kat 2'de. Kat 2'de Guts kafasını hafif aşağı eğerek bakıyor. Bu sahnede Guts'ı birkaç layer ayırdım ki daha rahat animate edebileyim diye. Bu sahne en zorlandığım sahnelerden biri oldu çünkü neredeyse her şey hareket ediyor bu sahnede. O yüzden zamanım bayağı bir yedi bu sahne. Ve bu sahneye hava efekti de ekledim. Daha dramatik bir hava kattı. Ve evet, Kat 3'e geldik. Tahminimce bu sahne beni en çok zorlayan sahne olacak. Guts yumruğunu sıkıyor bu sahnede ama farklı bir perspektiften. O yüzden storyboard'u tamamen baştan çizdim bunda. Ve bu sahneye de yıldırım ve hava efekti ekledim yine. Daha dramatik bir hava kattı bence. Ama asıl olay kompozisyon yaptıktan sonra olacak. Ve gün bitimine doğru olduğu için ve sahnede çok fazla çizim olduğu için renklendirmeyi sadece base olarak yaptım. Yani temel renklerini attım bu sahnede. Compositing'de üzerinden gelmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak.
Ve evet, bu animasyonla beraber birinci gün bitmiş bulunuyor. Şimdi ikinci gün, yani son gün başlasın. Ve ikinci gün ilk iş olarak Cut 4'ü yapıyoruz arkadaşlar. Cut 4, Guts sinirleniyor bu sahnede ve hafif kafasını aşağı eğip böyle sinirlenme pozisyonuna geçiyor. Bu katta önceki yaptıklarımdan farklı bir şey yok. Yeniden teker teker çizip renklendirip sahneyi oluşturdum. Ve evet, bir speedrun edasıyla Cut 5'e geçiş yapıyorum. Cut 5'te Guts bağırıyor. Uzaktan yakına gelip yüzüne zoom yapacak kamera. Kat 6'da bir patlama sahnesi olacak. Patlama sahnesi çok basit olduğu için göstermeme bile gerek yok. Çünkü sadece bir çizgi atıp After Effects'te düzenleyeceğim kısaca onu yani. O yüzden şimdi arka plan yapımına geçelim arkadaşlar. Arka plan için birkaç daha çizdim. Ve bir gökyüzü çizdim arkadaşlar. Bu arka planları tekrar tekrar kullanacağım zaten. Tekrar tekrar kullanılabilir bir şekilde çizdim yani kısaca. Ve şimdi de compositing kısmına, yani kompozisyon kısmına geçelim arkadaşlar. Compositing, yani kompozisyon yaparken OLM pluginlerini kullanıyorum arkadaşlar. OLM pluginleriyle bütün renkleri izole edip sadece siyah rengini alıp hafif bir blur veriyorum ve çok güzel bir anime efekti, çok güzel bir line art efekti veriyor arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. Onun haricinde diğer renkleri de ayırıp gölgelendirme yapıyorum o şekilde. Ve anime efekti olarak da bir tane adjustment layer, yani ayarlama layer'ı açıp fast box blur seçip onu bir derece arttırıyorum ve overlay blending moda getirip kendi gözüme hoş gözüken şekle göre ayarlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de çok güzel bir anime efekti vermiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, 48 saat sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi son videoya bakalım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.